Melis'in Hikayesi 4. Bölüm. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Melis'in hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümde hatırlarsanız Melis beklenmedik bir şekilde iyileşmişti. Birkaç gün boyunca neredeyse tamamen sağlıklıydı. Güçlüydü, neşeliydi. Hayata yeniden tutulmuş gibiydi. Ama bu mutluluk fırtına öncesi sessizlik gibiydi. O gece yatakta ağrıları artmış, bir türlü uykuya dalamamıştı. Sonrasında zor zamanlar geçirmiş, nefes almakta zorlanmıştı. Sonunda Uygar uyanmış ve ambulans çağırmıştı. Melis bu gece apar topar hastaneye götürülmüştü. Doktorlar hiç vakit kaybetmeden onu yoğun bakıma aldılar. Etrafında kablolar, cihazlar, sürekli çınlayan uyarı sesleri vardı. Fakat o artık bedenini hissetmiyordu. Varlığı yalnızca bilincinden ibaretti. Uyku ile uyanıklık arasında bir sisin içinden geçer gibi gidip gidip geliyordu. Uygar ve ailesi telaş içinde hastane koridorunda belirdi. Doktor, koridorda Uygar'a ve ailesine durumu anlatıyordu. Maalesef durum kritik. Bedeni çok zayıf, direnci kalmamış. Ama tabii ki Allah'tan ümit kesilmez. Şimdilik beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Uygar ve ailesi endişe içindeydi. Şaşkındılar. Kafaları sorularla doluydu. Her şey bu kadar iyi ve güzel ilerlerken nasıl olurdu da bu kadar kötüleşebilirdi? Anlayamıyorlardı. Doktor bey, anlayamıyorum. 2 gün önce hiçbir şeyi yoktu. Yedik, içtik, eğlendik. Hatta kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Umudumuz vardı. Hepimiz umutlandık. Nasıl olur da şimdi? Şimdi bu duruma gelebilir? Beyefendi, sizi anlıyorum. Lakin böyle durumlarla çok karşılaşıyoruz. Kritik hastalarda vücut bir iyileşme devresine girebilir, hasta aniden kendini iyi hisseder, enerji kazanır. Bu durum bazen birkaç saat, bazen birkaç gün sürebilir. Ama maalesef bu vücudun son rezervlerini kullanması anlamına gelebilir. Yine de ümidinizi kaybetmeyin. Allah'tan ümit kesilmez. Ama doktor bey, belki de gerçekten iyileşiyordu. Belki ilaçlar işe yaramaya başlamıştı. Şimdi vazgeçemeyiz. Vazgeçmiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii ki yapıyoruz. Ama sizi hazırlıklı olmaya davet ediyorum. Her iki senaryoda da mucizeler olabilir ama aynı zamanda gerçekçi olmamız da gerekiyor. Uygar'ın gözleri doldu. Bir yandan umut, bir yandan korku. Doktor içeri döndü. Tedaviye devam ettiler. Ama Melis için her şey çok tuhaftı. Etrafındaki her şeyin farkındaydı. Hem de fazlasıyla. Ne garip. Hiçbir acı hissetmiyorum. Şu güzel hemşire boğazıma hortum uzatıyor. Ama onu bile hissetmiyorum. Bedenim artık beni sınırlamıyor sanki. Ağırlığım yok. Acım yok. Yalnızca bir huzur hissi var. Uygar ve ailesi yoğun bakım odasının kapısının önünde duruyordu. Kapının ardında neler olduğunu bilmiyorlardı. İçeri girmek istediler. Yanında olmak istediler. Ama hemşireler bunun mümkün olmadığını, kurallarla alakalı olduğunu söylediler. Sadece 5 dakikalığına izin verilecekti. Önce annesi girdi içeri. İçeride kalmasına izin verilen o kısa süre farkına bile varmadan tükendi.
Hemşireler onu nazik ama kararlı bir şekilde dışarı çıkardı. Kapı yeniden kapandı. Ardından Uygar girdi içeri. Ve o an sanki yalnızca bir odaya değil, belirsizliğe, korkuya ve cevapsız sorularla dolu bir boşluğa adım attı gibi hissetti. Uygar yoğun bakım odasına girdiğinde yatağın kenarındaki sandalyeyi çekti ve oturdu. Melis'in elini tuttu. Elini avucunun içine aldı. Eli soğuktu. Beklediğinden daha soğuk. Melis şaşkındı. Neden Uygar'ın elimi tuttuğunu hissetmiyorum? Derken kulakları delen bir cihaz sesi duyuldu. Bir anda hemşireler ve doktorlar odaya doluştu. Uygar apar topar dışarı çıkartıldı. Kalp masajı başladı. Eller göğsüne bastırılıyor, damarlarına iğneler yapılıyordu. Normalde bedeninin acıyla tepki vermesi, kasılıp kıvranması gerekirdi. Ama Melis hiçbir şey hissetmiyordu. Odanın içi bir anda hızlandı. Sesler yükseldi, adımlar çoğaldı, hareketler sertleşti. Zaman daralıyor, beden için yapılan her müdahale biraz daha aceleye dönüşüyordu. Bu panik, bu koşuşturma, bu telaş hepsi üst üste binerken Melis'in kulaklarının içinde uzun süredir var olan o ince uğultu bir an için belirginleşti. Ve sonra birden sustu. Zaman sanki olduğu yerde dondu. Melis göğsüne bastırılan elleri biliyordu. Ama ne acı vardı ne de ağırlık. Bir an nefesi kesildi. Ardından garip bir hafiflik sardı bütün varlığını. Sanki görünmez, yumuşak bir el, en ince bir dokunuşla onu bulunduğu yerden çekip almıştı. Bu bir kopuş değildi. Tereyağından kıl çeker gibi, sessiz, zahmetsiz ve acısız. Melis yukarıya doğru süzüldüğünün farkındaydı. Bir an sonra kendini tavandan aşağı bakarken buldu. Yatağı, odayı, her şeyi kuş bakışı görüyordu şimdi. Hafif bir titreme geçti içinden. Ardından ince bir üşüme. Onu saran şey bir boşluktu artık. Hiçbir yere ait olamama hali. Oysa şimdi Melis bedeninin dışında duruyor, olup biteni yukarıdan izliyordu. Aşağı baktığında bedeninden ince, gümüşi bir ışık bağının uzandığını gördü. Parlak bir ışık ipliği, ruhunu aşağıdaki bedene bağlayan, sanki iki alem arasında titreşen bir köprü gibi. Ben bedenimden ayrıldım diye düşündü hayretle. Ama bu böyle mi olması gerekiyor? Çocukluğu geldi aklına. Anneannesini toprağa verdikleri o gün mezarın başında durmuş, sessizce gözyaşları dökerken anneannesinin şimdi o soğuk toprağın içinde yattığını sanmıştı. O gün bildiği ve öğrendiği her şey ona bunu söylemişti. Ölüm buydu. Beden toprağa karışır, her şey susar, her şey biterdi. Belki bedenle toprağa karışmalıydı. Belki beklemeli, belki sessizliğe gömülmeliydi. Ama şimdi buradaydı. Ve yaşadıkları, bildiği her şeyin tam tersiydi. Ellerine baktı. Şeffaf, bulutumsu bir silüet gibiydi.
Ama aynı zamanda canlıydı. Kendini çok canlı hissediyordu. Gerçekti. Görüntüsü hastalanmadan önceki o sağlıklı haline birebir benziyordu. Nefes almıyordu belki. Ama kendini hiç olmadığı kadar da diri hissediyordu. Ağrım yok, dedi içinden. Sıkıntım yok. Beni kısıtlayan bir bedenim yok. Korkum yok. Ben özgürüm. Aşağıda doktorlar hala hareket ediyordu. Hemşireler, makineler, aceleyle atılan adımlar, panik dolu bir çabanın son kırıntıları gibi. Ama bir şey artık değişmiyordu. Değişmeyecek. Bir anda odadaki telaş çözüldü. Hareketler yavaşladı. Sesler sustu. Doktorlar hemşirelerle kısa bakışmalar paylaştı. Söylenmeyen bir karar sessizce aralarında dolaştı. Çaresizlik yüzlerine yayıldı. İşlerinden biri ağır adımlarla makineye yaklaştı. Bir an durdu ve makinenin sesini kapattı. Diğerleri başlarını önlerine eğdiler. "Başımız sağ olsun," dediler birbirlerine. Doktor derin bir nefes aldı ve kapıya yöneldi. Koridorda sabırsızlıkla bekleyen Uygar ve ailesinin yanına çıktı. Yüzüne acı bir ciddiyet çökmüştü. "Başımız sağ olsun. Maalesef kurtaramadık," dedi. Koridor bir anda ağlama ve inleme sesleriyle doldu. Uygar'ın boğazından kopan yakarış yankılandı. Annesinin gözlerinden sel gibi yaşlar aktı. Babası perperişan bir köşeye sığındı. Ama Melis için zamanın bir anlamı yoktu artık. O artık o beden değildi. Nabzının ve beyin ölümünün ardından onu bedenine bağlayan o ince gümüş bağı da kopmuştu. Şimdi özgürce etrafta süzülebiliyordu. Şaşkın ve aynı zamanda olup bitene de bir merakla izliyordu. His ve duyularının sanki genişlediğini fark etti. Eskiden kulakları bu kadar iyi duyuyor muydu? Gözleri bu kadar iyi görür müydü? Hastane koridorunun ucundaki fısıldaşmalar, hemşirelerin nefes alışları, sert ayakkabı vuruşları, hıçkırıklar, haykırışlar, ağlamalar, hepsini içine alabiliyor, zihninin içinde yankılanıyordu. Melis şaşkındı. Ölümü hiç bu şekilde düşünmemişti. Sandığı gibi, okuduklarında anlatıldığı gibi acı verici değildi. Aksine derin bir huzur, hafiflik ve teslimiyet hissi vardı içinde. Ve bu sadece bir başlangıçtı. Melis'in yolculuğunun bir sonraki anını kaçırmamak için hikayemi beğendiyseniz paylaşmayı ve sayfamı takip etmeyi unutmayın. Bu hikaye sizde neye dokundu? Yorumlarda paylaşmak isterseniz okumaktan memnuniyet duyarım. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.